Merhabalar değerli yengeçler, yükselen burcu, ay burcu yengeç olan dostlar. Temmuz ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Özel, önemli bir, güçlü özellikle de bir Temmuz ayına giriş yapıyoruz. Tüm yengeçlerin doğum günü kutlu olsun bu ay içerisinde doğan. Evet sevgili yengeçler, bu ay çok önemli bir ay çünkü düğümler dediğimiz akslar bu ayın 17'sinde burç değiştiriyor. Boğa ve Akrep aksında süren 17-18 aylık süreci tamamlıyor ve artık Koç terazi aksına geçen bir düğümler aksımız var. Bu demek oluyor ki bu aksta da tutulmalar yaşayacağız önümüzdeki 18 ay boyunca. İlkini zaten yaşadık 29 derece Koç burcunda. Fakat düğümler henüz o zaman daha Boğa ve Akrep aksındaydı. Şimdi siz yengeç burçları için çok 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 önemli bir ay. Özellikle tarihe not düşelim. 17 Temmuz günü. Düğümler aks değiştiriyor ve sizin kariyer evinize geçen kuzey düğüm, terazi burcuna geçen de güney düğüm burada hayatınızın önemli bir aksında çalışacak ve kadersel yenilikleri veya değişimleri getirecek. Bunlar 18 yıllık evreleri çalıştıran döngülerdir ve bunun aslında hissiyat olarak belki fragman olarak hayatınıza gelmiş olabilir. İlkini yaşadık ve geçmişte hangi tarihlerde yaşanmış size bir rehber olması amacıyla önemli yılları yani en yakın tarihte olan yıllardan bahsedeceğim sizlere. Mesela en yakın geçmiş olarak 1916'da, daha sonra 1934'te, 1952 yılında, daha yakın geçmişte ise 1970 yılında bu aksta tutulmalar gerçekleşmiş. Bir diğeri 1988 yılında ve son olarak en yakın tarihte de 2006 yılında bu aksta tutulmalar yaşamışız. Yani yaşınız kaç olursa olsun bunlar doğumdan önceki hayatlarımızın da aslında ipuçlarını veren önemli döngülerdir. Dolayısıyla da son olarak mesela 2006 en yakın tarih olduğu için bundan 18-20 yıllık önceki bir sürece gidip hayatınızda çok önemli kalıcı yenilikler, değişimler oldu mu? Olduysa hangi alanlarda oldu? İşte benzer şekilde de bir takım yenilikler olacak. Bunlar kesinlikle doğduğunuz yılla, doğum haritanızın aldığı etkilerle ve bu aksta eğer gezegenleriniz varsa bunlarla çok ilgilidir sevgili dostlarım. Şimdi gelelim Temmuz ayında bir diğer önemli konu. Aslında Temmuz ayı yengeç burçlarının ayı. Güneş de burcunuzda parlayacak 23'üne kadar, 23 Temmuz'a kadar ve hemen 3 Temmuz'da Oğlak burcunda bir dolunayla başlıyoruz ve ilişkiler evinizde bir dolunay. Sevgili yengeçler, özellikle bu hafta yani Temmuz'un ilk haftasında doğmuş bir tabii ki yengeçseniz bu sizin için çok önemli olabilir. Özellikle Oğlak burcunda da bir yerleşiminiz varsa ilişkileriniz, yoksa da belki yeni bir ilişki olabilir, ortaklı işleriniz, hayat arkadaşınız, partneriniz gibi konuları hayatınıza getirebilir. Bu süreç 17 Temmuz'a kadar daha belirgin olarak dönmeye devam edecek sevgili yengeçler. Şimdi sırasıyla gittiğimizde mesela 10 Temmuz önemli bir tarih çünkü Mars bizim enerji, motivasyon gezegenimiz Başak Burcu'na geçecek. Mars'ın Başak'a geçmesi daha çok yakın çevrenizle ilgileneceğiniz anlamını taşıyor. Onların hayatları, kardeşleriniz varsa belki diğer yandan ticaretle uğraşıyor olabilirsiniz. Mesleki konuda bir mücadele, bir çaba gerekiyor olabilir. Terfi, atama gibi durumlar olabilir. Öğrenciyseniz eğitimle ilgili konular gibi aslında başlangıçlar yapmak için Mars'ın burada desteğini alacaksınız. Hemen 11'inde bizim düşünce gezegenimiz Merkür Aslan Burcu'na geçiyor ki yengeçler için önemli bir süreç zaten. Çünkü Aslan Burcu'nda Mars, Venüs ve 11'inde Merkür'ün de geçmesiyle para eviniz o kadar güçlü çalışıyor ki öyle bir nasıl diyelim hızlı iniş, çıkış, harcama, gelen paralar, giden paralar, kontrolsüz belki harcamalar, ani bir takım yenilikler, değişimler sürüyor olabilir hayatınızda ve bu süreç hemen 23 Temmuz'da aynen bu alanda hem Güneş'in Aslan Burcu'na geçmesi ve
Burada Venüs'ün Aslan Burcu'nda retro yapmaya başlamasıyla sevgili yengeçler özellikle parayla ilgili konulara çok çok daha önemli vurgular yapacak. Ne zamana kadar? 10 Eylül'e kadar. Yani 23 Temmuz 10 Eylül arası parasal konularınızı çok daha koordinasyonlu, çok daha dikkatli harcamalarınız olsun, işte birikimleriniz anlamında, yani onları değerlendirmek, işte alım satım işleri mesela. Bunlar çok önemli olacak sizin için. Çünkü düğümlerin hani kariyer evinize geçmesiyle, tamam, kuzey düğüm bir şanstır. Kariyerde fırsattır. Önemli gelişmeleri getirebilir. Hayatınızın fırsatlarını da getirebilir ama parayla ilgili konulara lütfen çok 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 dikkat edin. Çünkü hemen 17'sinde burada Yengeç burcunda, yani sizin burcunuzda 25 derece Yengeç burcunda bir yeni ay doğuyor. Ve yeni ay ile birlikte sizin Güneş de burcunuzda parladığı için çok önemli böyle kadersel bazı nasıl diyelim kararlar alacağınız bir süreç olabilir. Yine dediğim gibi doğum haritanızla ilgili belki de hiç etki de almayabilirsiniz. Burada ilerletilmiş haritalar da çok çok önemlidir. Bazen görünürde hiçbir şey olmayabiliyor ve ama alt haritalar hayatımızda bizi bazı sınırlara, noktalara getirebiliyor. Yani 17 Temmuz ve sonrası yengeçler için önemli bir evre. Hayatında yeni başlangıçlar yapmak. Güneş sizin için parladığı için biraz daha aydınlık göreceksiniz, daha net göreceksiniz bazı konuları ve yeni kararlar alacaksınız. İşte bu kararlar 23'ünden önce olsun. Çünkü 23'ünde Venüs Retro'ya başlıyor. Mesela şöyle baktığımızda nerelerde daha çok çalışabilir yengeçler için? Aile ile ilgili konularda. Mesela bir mülkün alımı, satımı, bir mirasla ilgili bir gelişme, bir değişim. Şimdi Satürn'den destek alıyorsunuz. Aynı zamanda belki seyahatler, seyahat planları, yurt dışı ile ilgili konular olabilir. Eğitim, öğrenim gibi olur mu? Her şey sonuç olarak dönüyor, dolaşıyor. Paraya geliyor sevgili yengeçler. Lütfen çok dikkat edin bu anlamda. Peki ilişkilerde nasıl etkiler alıyorum diye sorarsanız, zaten ayın 3'ündeki dolunay ilişkilerinize direkt etki yapacak. Yoksa bile bir ilişki başlatabilir, yeni bir karar alabilirsiniz ya da mevcut ilişkinizde yeni bir yön tayin etme durumu olabilir. Belki de bu bir evlilik kararı olacak. Çünkü kadersel etkiler olduğunda genellikle medeni durumla da ilgili olabiliyor. Bu da aslında bakarsanız ilk bu biraz önce bahsettiğim tutulmalar anlamında Ekim ayında daha çok hayatımıza girecek. Yani Ekim bu alanda daha güçlü ya da daha belirleyici olduğunu söyleyebilirim ama bu süreç kesinlikle bir 18 aya yayılacak bir süreçtir. Sevgili yengeçler, hayatınızda inşallah umduğunuz gibi, istediğiniz gibi gelişmeler olur ama Temmuz ayını yönetmek Venüs retrosu olduğu için çok kolay olmayacak. Hepimiz için aynı şekilde. Fakat sizler için hayatının önemli kapılarını açacağı, önemli fırsatlarla karşılaştıracağı bir ay olacağını düşünüyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen yayını beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar hoşça kalın.